Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş kilim desenli patiğimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde lila ve beyaz tonlarında 2 tane patiklik ip kullandım. Şişlerimize 3 numara kısa 2 şiş hanımlar, boyu 20 santimlik olanlardan. Hemen patiğimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir patik oldu. Baştan sona 2 şiş ile yaptım ve patiğimin hiçbir yerinde göstermek istiyorum bu şekil. Hiçbir şekilde dikişimiz yok hanımlar. Dikişsiz 2 şiş çok güzel, hoş bir model yaptım ve görüntü itibariyle de 5 şiş patikten hiçbir farkı yok. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize burun kısmından başlayacağız. 12 ilmek atarak. Şöyle ipimin ucunda, renkli ipimin ucunda bir miktar, minik bir miktar ip bırakıyorum. 12 ilmek atacağım hanımlar. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde artık artırmalara başlayacağız. Artırmaları ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ön yüzdeyim. Düz örgü uygulaması yapıyorum. Hemen 2 ilmekten sonra şöyle buraya bir adet ilmek atıyorum. İlk artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol taraftan da artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar, son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da ilmeğimi atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Şişimde böylece 14 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Artırma işlemini arka yüzde yapmıyoruz. Sadece ön yüzde artırma yapacağız. Arka yüzde de ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Artırdığımız ilmek dahil hepsini ters örüyoruz. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra yine artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen bu sol tarafa da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 16 ilmeğimiz oldu. Her artırmada ilmek sayıları ikişer ikişer artıyor. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi patiğimin arka yüzünde ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Yeniden geri döndük. Ön yüzdeyiz. Aynı şekilde artırmalarımıza devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından buraya şöyle bir adet ilmek attım. Bakın artırmamı yaptım sağ kenardan. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece 18 ilmeğimiz oldu hanımlar. Artırma işlemi bu şekilde yapılıyor. Şimdi yapacağımız işlem şu: geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde tekrardan artırmalara devam edeceğiz. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmaya devam edeceğiz. Ben bu patiğimde şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de ilmeklerimi ters ördüm, geldim. Beyaz ipimi de buraya şöyle bağladım hanımlar, yakınlaştırdım. Şimdi beyazımız ile modelimize başlayacağız. İlmeklerimi bu aşamada beyaz ipim ile
modele ön hazırlık olsun diye sıra sonuna kadar beyaz ipimle öreceğim. Bu defa ilk ilmeğimi renk değişikliği olduğu için ördüm. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını beyaz ile öreceğim. Ön yüzdeyim. Düz örgü uygulaması yapıyorum. Arka yüzde de ilmeklerimi ters öreceğim. Ardından modelimize başlayacağız. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyim. Bu aşamada da ilmeklerimin tamamını arka yüzde ters öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Modelimize başlayacağız hanımlar. Modelimiz toplamda 21 sıradan oluşuyor. Ön yüzde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şimdi modelimizde ön yüzde birinci sıradayız hanımlar. Bu sıramızda kenar ilmeğimle birlikte 4 ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. 4 ilmek. Ardından alttan lila ipimi aldım. Bir ilmek lila örüyorum. Bir tane lila. 2 tane beyaz. 1 lila. Şimdi 6 beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ortaya bir tane lila örüyorum. İp geçişlerinde arkadaki ipleri biraz esnek bırakalım. Patiğimiz gergin durmasın. Modelimiz düzgün düşsün diye buna dikkat edeceğiz. Bir liladan sonra tekrardan 6 beyaz örüyorum. 4, 5, 6. Tekrardan bir lila, 2 beyaz ve bir tane daha lila örüyorum. Modelimin ilk sırasını oluşturdum. Kalan 3 ilmeğim beyaz ile örülüyor. Geri dönüyorum hanımlar. Modelimizde bu defa arka yüzde ikinci sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimle birlikte toplam 4 ilmeğimi beyaz ipimle ters olarak ördüm. 4 ilmek beyazdan sonra bir tane lila örüyorum. Yanına bir beyaz, bir tane daha lila ördüm. Tekrar beyaz ipimi alıyorum. 5 ilmek beyaz öreceğim. 2, 3, 4, 5. Tekrar lila ipimi aldım. Tam ortaya 3 tane lila öreceğim. Yine beyazımı aldım. 5 tane beyaz. 2, 3, 4, 5. Buraya bir tane lila örüyorum yeniden. Bir beyaz, bir tane daha lila ördüm. Kalan 5 ilmeğimi beyaz ipim ile ters olarak örüyorum. Geri döndük, ön yüzdeyiz ve modelimizde 3. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar kenardan 6 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Lila ipimi şöyle bu aşamada ipimizi alırken beyazın altından alarak çaprazlamasını alıyorum. Kenarlarda delik görüntü oluşmasın diye. Buraya 2 ilmek lila ördüm. 2 lila. Yanına bir beyaz, bir tane lila örüyorum. Yanına 2 tane daha beyaz ördüm. 5 lila. 1, 2, 3, 4, 5. Yanına yeniden 2 tane beyaz örüyorum. 1 lila, 1 beyaz, 2 tane daha lila ilmek ördüm. Kalan 5 ilmeğimi de beyaz ile örüyorum. Ön yüzde 3. sıramı böylece tamamlıyorum. Geri döndük, arka yüzde modelimizde 4. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar kenardan 3 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3. 3 tane beyazdan sonra şöyle hemen beyazın altından alarak bakın çaprazlamasına lila ipimi elime aldım. 4 ilmek lila öreceğim. 1, 2, 3, 4. Yanına bir tane beyaz örüyorum. Bir tane lila. Bir tane beyaz. 7 ilmek lila öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından hemen bir tane beyaz. Bir tane lila. Bir tane beyaz. 4 ilmek daha
lila örüyorum. Şu 4. lila ilmeğim. Şişimde kalan 4 ilmeğimi de beyaz ipimle örüyorum. Arka yüzde 4. sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geldim. Modelimizde 5. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda kenardan 8 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek beyaz ördüm. Lila ipimi alıyorum. 2 tane lila, şu 1. 2. lila ilmeğim. Yanına bir tane beyaz örüyorum. Ortaya yine 7 tane lila. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrardan bir tane beyaz örüyorum. Yanına 2 tane lila. Şişimde kalan 7 ilmeğimi lila ipimle örüyorum. 5. sıramızı ön yüzde böylece tamamladık. Bu şekilde. Modelimiz ördükçe ortaya çıkacak hanımlar. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde 6. sıradayız. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. Kenardan 5 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. 5 beyaz ördükten sonra lila ipimi elime alıyorum. 4 ilmek lila öreceğim. 4 ilmek lila. 1, 2, 3, 4. Bir beyaz örüyorum. Tam ortaya yine 7 ilmek lila öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine yanına bir tane beyazımı örüyorum. 4 tane lila. 1, 2, 3, 4. Şişimde kalan 6 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Arka yüzde 6. sıramı böylece tamamlıyorum. Evet hanımlar. Modelimizde şimdi ön yüzde ve 7. sıramızdayız. Bu sıramızda ilk 10 ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek ördüm. Yanına lila ipimi alıyorum. Bir tane lila, yanına bir tane beyaz, 2 lila, bir beyaz, 2 lila, bir beyaz, buraya bir tane de lila örüyorum. Şişimde kalan 9 ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. 7. sıramızı da böylece tamamlamış oluyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde 8. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da kenardan 6 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ördüm. Ardından şöyle lila ipimi yine beyazın altından alarak çaprazlamasını alıyorum. Buraya 3 tane lila. 1, 2, 3. Ardından bir beyaz, bir lila, bir beyaz, bir lila, bir beyaz, bir lila, bir beyaz, bir lila, bir beyaz ve 3 ilmek lila örüyorum. Ardından tekrar beyaz ipimi aldım. Şişimde kalan 7 ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. Arka yüzde 8. sıramızı da bu şekilde örüyoruz. Geri döndüm ön yüzde ve 9. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda da kenardan 6 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. 6 ilmek beyaz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beyaz ipimi alıyorum. Lila ipimi alıyorum. 5 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane beyaz örüyorum. Bir lila. Ortaya 3 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3. Bir lila örüyorum. Bir beyaz. 5 tane daha lila. 1,
2, 3, 4 ve 5. Şişimde kalan 5 ilmeğimi de beyaz ipimle örüyorum. Ön yüzde 9. sıramızı bu şekilde tamamladık. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde 10. sıradayız. Bu sıramızda kenardan 4 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4. Tekrar lila ipimi şöyle elime alıyorum. Çaprazlamasına aldım. 7 lila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yanına bir tane beyaz örüyorum. 3 tane lila öreceğim ortaya. 1, 2, 3. Tekrar yanına bir tane beyaz örüyorum. 7 tane lila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şişimde kalan son 5 ilmeğimi de beyazım ile örüyorum. Arka yüzde böylece 10. sıramızı tamamlamış olduk. Geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzde modelimizde de 11. sıradayız. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. 2, 3, 4. Tekrar lila ipimi elime aldım. 5 tane lila öreceğim. Şu birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5. Tekrar beyazımı alıyorum. 4 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Tam ortaya geldik. Burada da bir lila, bir beyaz, bir lila. Yanına yine 4 tane beyaz. 2, 3, 4. Tekrar şuradan lila ipimi alacağım. 5 tane lila örüyorum. 3. 4. ve 5. ilmeğim. Şişimde kalan son 3 ilmeğimi de beyazım ile örüyorum. 11. sıramızı tamamladık. Geri dönüyorum. Arka yüzde 12. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda kenardan 4 ilmeğimi beyaz ile örerek başlıyorum. Şu 3, şu da 4. ilmeğim. Buraya hanımlar şimdi 7 tane lila öreceğim yeniden. 7 ilmek lila. Şöyle lila ipimi alıyorum. 7 tane lila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yanına bir tane beyaz. Ortaya 3 tane daha lila. Bir beyaz. Ve 7 ilmek daha lilamı örüyorum. 4, 5, 6, 7. Şişimde kalan son 5 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Modelimizde böylece 12. sıramızı da tamamlamış olduk. Geri dönüyorum. Ön yüzde 13. sıradayız. Bu sıramızda da kenardan 6 ilmeğimi beyaz ipim ile öreceğim. 6 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. Şu da 6. ilmeğim. Ardından şöyle lila ipimi alıyorum. 5 lila. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane beyaz. Bir tane lila. Ortaya 3 tane beyaz örüyorum. Yanına bir lila. Bir beyaz. 5 tane lila. 2, 3, 4, 5. Kalan 5 ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. Ön yüzde 13. sıramı böylece tamamlıyorum. Arka yüzde modelimizde 14. sıradayız. Bu sıramızda kenardan 6 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Lila ipimi şöyle aldım elime. 3 ilmek lila öreceğim. 1, 2, 3. Ardından bir beyaz, bir lila, bir beyaz, bir lila, bir beyaz, bir lila, bir beyaz, bir lila, bir beyaz. Şimdi de 3 tane lilamı örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar beyaz ipime geçiş yaptım. Kalan 7 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum. 14. sıramız arka yüzde tamamlandı. Geri dönüyoruz. Ön yüzde 15. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar ilk 10 ilmeğimi
İlk 10 ilmeğimi sayalım. Evet, 10 ilmeğimizi beyaz ile öreceğiz. 15. sıra. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ardından lila ipimi şöyle elime alıyorum. Bir lila, bir beyaz, 2 lila, bir beyaz, 2 lila, bir beyaz ve bir tane lila ördüm. Kalan 9 ilmeğimi de beyaz ipimle örüyorum. Böylece ön yüzde 15. sıramızı tamamlamış olduk. Bu şekilde hanımlar, modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Arka yüzde 16. sıramızdayız hanımlar. Bu sıramızda kenardan 5 ilmeğimi beyaz ile örerek başlıyorum. 5 ilmek beyaz öreceğim. Şu birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5. Lila ipimi alıyorum. 4 ilmek lila öreceğim. Bakın hep çaprazlamasını alıyorum hanımlar. Kenarlarda delik görüntü oluşmasın diye. 1, 2, 3, 4 lila ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane beyaz örüyorum. Tam ortaya 7 ilmek lila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane beyaz örüyorum ve hemen yanına 4 ilmek daha lilamı örüyorum. 3, 4. Ardından tekrar beyaz ipimi elime aldım. Kalan 6 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Arka yüzde 16. sıramızı bu şekilde ördük. Geri dönüyorum. Ön yüzde 17. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar kenardan 8 ilmeğimi beyaz ile örerek başlayacağım. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi ördüm. Lila ipimi alıyorum elime. 2 tane lila, bir beyaz, ortaya 7 tane lila, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane beyaz, 2 tane daha lila ördüm. Şimdi 7 ilmeğim kaldı. Kalan 7 ilmeğimi de bu şekilde beyaz ipimle örüyorum. Ön yüzde böylece 17. sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi arka yüzdeyim hanımlar. 18. sıramız. Bu sıramızda da kenardan 3 ilmeğimi beyaz ile örerek başlıyorum. Kenar ilmeğim 1, 2 ve 3. ilmeğim. Tekrar lila ipimi şöyle çaprazlamasına alıyorum. 4 tane lila öreceğim. 4 lila. 1, 2, 3, 4. Yanına bir tane beyaz örüyorum. Bir tane lila, bir beyaz. Tekrardan ortaya 7 tane lila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeniden buraya bir tane beyaz, bir tane lila, bir tane beyaz, 4 tane daha lila örüyorum. 1, 2, 3, 4. Kalan 4 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum. Arka yüzde 18. sıramızı böylece tamamlıyoruz. Geri döndük. Ön yüzde 19. sıradayız. Bu sıramızda da kenardan 6 ilmeğimi beyaz ile örerek başlayacağım. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ardından lila ipimi alıyorum. 2 tane lila, bir beyaz, bir lila, 2 tane beyaz örüyorum. Ortaya 5 lila. 1, 2, 3, 4, 5. Yanına yine 2 tane beyaz, bir lila, bir beyaz, 2 tane lila örüyorum. Kalan 5 ilmeğimi de beyaz ipimle örüyorum. Ön yüzde 19. sıramızı böylece tamamlıyoruz. Geri döndüm. Arka yüzde 20. sıradayım hanımlar. Bu sıramızda kenardan 3 ilmeğim, 4 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. Şu ikinci ilmeğim, şu 3, şu da 4. Bu aşamada şöyle lila ipimi alıyorum. Bir lila,
bir beyaz, bir lila ördüm. Tekrardan beyaz ipimi alıyorum. 5 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tam ortaya 3 tane lila öreceğim. Şu birinci lila ilmeğim. Şu 2, şu da 3. Tekrar beyazımı aldım. 5 beyaz da bu tarafa örüyorum. 2, 3, 4, 5. Yeniden bir lila, bir beyaz, bir lilayı ördüm. Kalan 5 ilmeğimi düz olarak, ters olarak örüyorum. 20. sıra arka yüzde tamamlandı. Ön yüzde 21. ve sonuncu sıramıza geldik hanımlar. Bu sıramızda yapacağımız işlem şöyle: kenardan 4 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Şu 3, şu da 4. Lila ipimi şöyle çaprazlamasına aldım yine. Bir lila, tekrardan beyazımı alıyorum. 2 beyaz, bir lila. Arada 6 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ortaya bir tane lila örüyorum. Yanına 6 tane daha beyaz. 3, 4, 5, 6. Tekrardan lilayı aldım. Bir lila, 2 beyaz ve bir ilmek daha lila örüyorum. Kalan 3 ilmeğim beyaz ile örülüyor. Hanımlar, modelimizi böylece tamamladık, bitirdik. Şimdi arka yüze geçeceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını beyaz ile öreceğiz. Bu aşamada lila ipimizi de diğer ön yüze doğru götüreceğiz ilmek aralarından kaydırarak. Bakın şöyle birkaç ilmek ördükten sonra lila ipimi şöyle beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştıracağım sağ tarafa. Hani ipimizi kırmayalım, yeniden eklemeyelim, kopuk kopuk olmasın diye bu şekilde yapıyorum. Tekrardan yine lila ipimi aktaracağım. Birkaç ilmek ördükten sonra böyle aktara aktara lila ipimizi ön yüze doğru götürüyoruz. Yine şöyle lilamı aldım. Öne doğru yaklaştırdım. Yine son 2 ilmek kaldı. Lilamı tamamen yaklaştırıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yine ördüm. Evet hanımlar, patiğimizin ön bölümünü burada böylece modelli tarafı tamamlamış olduk. Şimdi lila ipimize geçeceğiz. Ardından bilek ayrımı yapacağız. Hanımlar, şimdi lila ipimi alıyorum. İlmeklerimi lila ile öreceğim. Bilek ayrımından önce ilmeklerimizi lila ipimiz ile öreceğiz. Hemen şu ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra şöyle beyaz ipimle de şimdilik işim kalmadığı için ipimi kesiyorum. Beyaz ipimin ucunu renkli ipime bağlayacağım, patiğimiz sökülmesin diye. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi lila ipim ile öreceğim. Şöyle beyaz ipimin ucunda gizleyerek götürüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde de ilmeklerimin hepsini ters olarak öreceğim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde bilek ayrımından önce 2 sıra ilmeklerimizi örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine şöyle, son anda ilmek kaçırdığım gibi oldu. Yok, yakaladım. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndük hanımlar. Bu aşamada bilek ayrımını yapacağız. Şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. İlmekleri ikiye bölünce iki tarafa, iki yana 14'er ilmek düşüyor. Yani patiğimizin şu kenarlarını 14'er ilmek olarak yapacağız hanımlar. Bu aşamada bilek bölümüne, yani şuralara 7'şer ilmek haroşa öreceğiz. Bilek tarafına gelen yerlere. Ben örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum.
Sizler örgünüzün her iki tarafında da ters örgü örerek haroşalarınızı yapabilirsiniz. Öncelikle ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Bu 2 ilmeği hanımlar şöyle birbiriyle yer değiştirerek öreceğim. Bakın. Yer değiştirdim. İlk ilmeğimi ördüm. Sol tarafta da 14 ilmeğimiz kalıyor. Sayalım. 4, 8, 12, 13, 14. Öncelikle patiğimizin bu sağ kenarını yapacağız hanımlar. Ardından sol kenarı. Burada yedek işiniz varsa sol kenardaki bu 14 ilmek şişte bekleyebilir. Yedek işiniz yoksa da tığ yardımı ile ilmeklerin içinden ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi geri döneceğim hanımlar. Sağ kenarımı yapmak için yedek şişimi alıyorum elime. Bu bilek bölümünde kenarda 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte şöyle 7 ilmek. Hanımlar bir de hatırlatayım. Bu bilek ayrımı yaparken burada ilmekleri yer değiştirdim. Sebebi şu. Bilek ayrımı daha sıkı, daha sağlam oluyor. Tam bu model ortasında burada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Şu üçüncü, 4, 5, 6, 7. 7 haroşamı düz ördüm. Bakın ön yüze bir diş haroşa düştü. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Hanımlar bu bilek bölümündeki 7 ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Sağ kenardaki 7 ilmeği de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örmeye devam edeceğiz. Yine ilk 7 ilmeğim ön yüzdeyim. Düz örüyorum. Haroşalarımı haroşa olması için yine düz örüyorum. Haroşayı ters örenler her iki tarafta da bu bölümleri ters örecekler hanımlar. Geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyim. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz örüyorum haroşamı. Kalan kenardaki 7 ilmeğimi de arka yüzde ters örüyorum. Bu şekilde. Şimdi döndüğümüz anda hanımlar burada 2 diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu kenarlarına 14'er diş 14'er sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Sizler bu aşamada patiğiniz ayağınıza ölçerek yapabilirsiniz. Şöyle ki hemen patiği şöyle ölçeceksiniz. Ayağınızın ayak parmak ucundan itibaren şöyle burnunu tutacaksınız hanımlar. Şu arka bölümünü şu şekilde getirin. Topuğunuzun kenarına gelene kadar bu bölümleri şu kenara gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Büyük oldu ya da küçük oldu gibi bir sorun da yaşamazsınız. Dediğim gibi ben 14 sıra haroşa yaptım, tam oldu. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin sağ kenarını tamamlayalım, gelelim, ardından birlikte sol kenara başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarını tamamladım, geldim, 14 sıra haroşamı ördüm. İpimi de bu aşamada haroşalı tarafta değil de sağ tarafta bıraktım. Bu aşamada hanımlar ilmeklerim kaçmasın diye ilmeklerimin içinden tığ yardımı ile ip geçireceğim. Hani dilerseniz yedek işiniz varsa burada şişte, ilmekler şişte de bekleyebilir. Fakat ben tabanımı örerken ilmekler böyle şişler elime takılmasın diye böyle yöntemi uyguluyorum. Bu ilmeklerimizi sonra yine topuk bölümüne gelince kullanacağız. Şişimize takacağız, kullanacağız. Burada amaç zaten ilmeklerin kaçmaması. Şöyle bağladım ilmeklerimi de. Lila ipimin de hemen ucunda küçük bir miktar bırakıp kesiyorum. Şimdi birlikte sol kenara başlayacağız hanımlar. Öncelikle bilek ayrımı yaptığımız yerden itibaren lila ipimi ekleyerek sol kenarımıza başlayacağım. Burada bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşa olacak hanımlar. Bilek kenarındaki. İlk 7 ilmeğimi haroşamı düz öreceğim. Şu birinci ilmeğim. Şu 2. Hemen 2 ilmek ördükten sonra ipimin ucunu da kendine bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle buraya 2 tane düğüm attım. Şu 3. haroşa ilmeğim. İpimin ucunda gizleyerek götüreyim. Şu 4. Şu 5. 6, 7. 7 ilmek haroşamı ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de bakın ön yüzdeyim, kenarda düz olarak örüyorum. Kenardaki ilmeklerimi yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örmeye devam edeceğim. Arka yüzdeyim hanımlar. Kenardaki 7 ilmeğim ters olacak. Bilek bölümündeki 7 haroşamı da düz olarak öreceğim. 5 ilmeğim oldu. 6,
7. Kalan 7 haroşamı da düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar ön yüze baktığımızda da burada da yine bakın bir diş haroşamız oluştu. Sağ kenara kaç sıra haroşa yaptıysak sol kenara da aynı sayıda yapmamız gerekiyor. Ben sağ kenara 14 yapmıştım. Sol kenara da yine 14 diş haroşamı yapıp geleceğim. Sizler de yine diğer kenarla aynı olacak şekilde sol kenarınızda tamamlayın gelin hanımlar. Ardından birlikte tabanımıza başlayacağız. Evet hanımlar, sol kenarımı da tamamladım geldim. Yine sağ kenarda olduğu gibi buradaki ilmeklerin içinden de yine bir ip geçireceğim. Bu lila ipimi de renkli ipimi de yine haroşal tarafta değil de sol tarafta bıraktım. Şöyle şişimi çıkartıyorum. İlmeklerimin içinden şöyle tığımı geçirdim. İpimi çekeceğim. Yine buradaki ilmeklerimizi sağ ve sol kenardaki iplere taktığımız 14'er ilmeğimizi topuk yapımında kullanacağız tekrardan. Lila ipimin ucunu kenarda minik bir miktar bırakıp kesiyorum. Şimdi patiğimizin burnundan başlayarak tabanını öreceğiz hanımlar. Burun kısmında şöyle bir miktar ipimiz kalmıştı. Bu ipimin ucuna yine lila ipimi şöyle bağlıyorum. 12 ilmek olarak başlamıştık patiğimize hanımlar. 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmek çıkaracağız ön yüzden. Öncelikle şu başlangıç yerlerimiz biraz sıkı olduğu için birkaç ilmeği tığ yardımıyla çıkaracağım. Bakın ipimin geldiği nokta ilk başlangıç yeri şurası. Buraya girerek şöyle ilmeğimi çıkartıp şişlerime takacağım, şişime. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Hanımlar böyle başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Şu üçüncü ilmeğim. Dördüncü. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve son kenar ilmek yerimiz şu kenarda. Oraya da giriyorum. 12. ilmeğimi çıkarttım. 12 ilmek başladığım yerden gördüğünüz gibi 12 ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine taban bölümünde de ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü örmeye devam edeceğiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri döndüm, ön yüzdeyim. Bu aşamada hanımlar artık ilmek sayılarımız artacak ve aynı zamanda da patiğimizin tabanı üst bölüme eklenecek. Bunu da şöyle yapacağız. Kenar ilmek yerlerimiz var. Bakın. Buralarda V şeklinde kendini gösteriyor. Hemen şuralarda. İlk kenar ilmek yerim şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Şişimde 12 ilmeğim vardı. Bir ilmek de sağdan çıkarttım. 13 ilmeğim oldu. Bu ilmek çıkartma işlemini hanımlar ön yüzde yapıyoruz. İlk ilmeğimizi sağ kenardan, ikinciyi de sol kenardan yapıyoruz. İlmek çıkarttıktan sonra şişimdeki 12 ilmeğimi de yine sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi de bu kenarda bakın kenar ilmek yerimiz kendini gösteriyor şurada. Buradaki kenar ilmek yerine girerek buradan da bir adet ilmek çıkartıyorum. Böylece 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmek çıkartma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. İlk ilmeğimizi sağ kenardan, ikinci ilmeğimizi de ön yüzde sol kenardan yapıyoruz. Bakın sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyiz. İlmek çıkartmalara devam edeceğiz. Sıradaki kenar ilmek yerine gidiyorum. Bakın burası. İlmeğin iki kanadına girerek bir adet ilmek çıkarttım. Şişimde 14 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 15 oldu. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar ön yüzdeyim. Düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi yine sıradaki kenar ilmek yerim. Bakın burası. Buraya girerek yine bir ilmek çıkarttım. Böylece 16 ilmeğim oldu. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum.
Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyiz yine. Tekrar sağ kenardan sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Şişimde 16 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 17 oldu. Şimdi de diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz öreceğim. Ardından da sol kenardan sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkaracağım. Sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra yine bu tarafta da bakın sıradaki kenar ilmek yerimiz yeri belli burası. Buraya girerek yine ilmeğimi çıkarttım. 18 ilmeğimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu yine. Arka yüzde ilmekleri ters olarak öreceğiz. Ön yüzde tekrardan sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartacağız. İlmek sayılarımız da artacak. Patiğimizin üst bölümünü yaparken 28 ilmek olana kadar artırma yapmıştık. Tabanında da yine 28 ilmek olana kadar ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Bu lila bölüme kadar gelene kadar buraya kadar ilmek çıkartmaya devam edeceğiz patiğimizin burun kısmında. Şimdi 28 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin burun kısmını yapalım gelelim hanımlar. Ardından beyaz ipe geçeceğiz ve 28 ilmek olarak nasıl devam edeceğiz sizlere anlatacağım. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını ördüm geldim. Gördüğünüz gibi 5 şiş patik burnundan hiçbir fark olmuyor bu şekilde. İlk ilmeğimizi 27. ilmeğimizi sağ kenardan 28.yi de sol kenardan çıkarttık. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi lila ipimle ters olarak örüyorum. Ön yüzde beyaza geçiş yapacağız hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Bu kalan 2 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için tersten keserek örüyorum. Şişimde 27 ilmeğim kaldı. Bu aşamada ön yüzde bakın artık patiğimin şu taban bölümünü beyaz ile yaptım ben. Beyazımı ekleyeceğim. Sıradaki kenar ilmek yeri bakın bu defa beyaz kenar ilmek yerlerine geldik. Yine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar burada 28 ilmeğimiz oldu hanımlar. Bir ilmek kesmiştik. Yandan bir ilmek çıkarttık. Yeniden 28 ilmeğimiz oldu. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz öreceğim. Bu aşamada lila ipimi de şöyle ucunu, beyazımın ucunu lilama bağlayayım. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım. Lilamın ucunu keseceğim. Elime dolanmasın. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. İlmeklerimi bu defa beyaz ipim ile ön yüzde düz olarak öreceğim. Şöyle iplerimin ucunu örerken beyaz ipimin üzerinden atlatarak gizliyorum. Bu şekilde yapınca sonradan ip gizlemek zorunda kalmıyoruz. Daha pratik oluyor. Şimdi ön yüzdeyim. Bu defa ilmeklerimi yine son 2 ilmeğim kalana kadar ön yüzde düz olarak öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine son 2 ilmeğimi ön yüzde olduğum için bu defa düzden keserek örüyorum. Ve sıradaki beyaz kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oluyor. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi ters öreceğim. Hanımlar patiğimizin tabanı artık 28 ilmek olarak bu şekilde yapılıyor. Eğer ki ön yüzdeysek son 2 ilmeğimizi düzden kesim yapıyoruz. Arka yüzdeysek de son 2 ilmeğimizi tersten kesim yapıyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerine gelip ilmek çıkartıyoruz. Böylece 28 ilmek olarak patik tabanı örülüyor. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzdeyim. Bu nedenle son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. 27 ilmeğim kaldı. İlmek çıkartma işlemini ön yüzde yapıyorduk. Ön yüze döndüm. Sıradaki kenar ilmek yerine tekrar giriyorum. İlmek çıkarttım. Tekrardan ön yüzdeyim. Yine ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ön yüzdeyim. Düz örüyorum. Düz örgü olduğu için hızlıca örüyorum hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi ön yüzde olduğum için düzden keserek örüyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde.
28 ilmek üzerinden patiğimizin tabanı bu şekilde örülecek hanımlar. Bu aşamada son beyaz ilmek, kenar ilmek yerlerine kadar beyaz ile öreceğiz. Ardından burada renk değişikliği yaptığımız gibi beyaz kenar ilmek yeri bitiyor. Lila bölüme geçince yine lila ipimize geçiş yapacağız. Hani burada nasıl geçiş yaptıysak burada da aynı şekilde geçişimizi yapacağız ve patiğimizin tabanını lila ile tamamlayacağız. Ta ki biz bu işleme son kenar ilmek yerlerimize kadar, buralara kadar devam edeceğiz. Bakın buraya ve buraya kadar son kenar ilmek yerlerimiz belli. Devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi son kenar ilmek yerlerimize kadar örelim, gelelim. Ardından da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin taban bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim. İlk ilmeğimi sağdan, ikinciyi de bu soldan çıkartmıştım. Şimdi en son bu solda kaldık. Bu ipimize takılı olan 14 ilmeğimizi şişimize alacağız. Artık topuk bölümüne geldik. Bu ilmeklerimizi kullanacağız hanımlar. Bu 14 ilmeğimi şişime takacağım öncelikle sırasıyla. İpimi çekip öyle de takabilirdim ama ilmeklerim kaçmasın diye bu şekilde garanti altına almak istedim. Şimdi ipimi çekiyorum ve buradaki ipimizin ucunu ipime de bağlayacağım, ana ipime. Sökülmesin, sağlam olsun burası diye. Bu aşamada hanımlar bu 14 ilmeğimi de artık öreceğim. Geri dönmüyorum. Bu 14 ilmeğimi de örüyorum. Şu ipimin ucunu da ipimin üzerinden atlatarak gizleyerek götürüyorum bu şekilde. Yedi haroşamız yine haroşa olarak örülüyor. Haroşalara yine devam ediyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz şu anda. Kenardaki 7 ilmeğim haroşa olduğu için bu 7 ilmeğimi normal düz olarak öreceğim. Haroşalarımı ördüm. Diğer ilmeklerimi de arka yüzdeyim hanımlar. Ters olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Ardından diğer tarafta ipe takılı olan 14 ilmeğimizi de yine şişime aktararak örmeye devam edeceğim. Patiğimizin taban bölümünde 28 ilmeğimiz vardı. İki kenarda da 14'er ilmeğimiz vardı. İlmeklerin hepsi tek şişte toplanacak ve şişimizde toplam ilmek sayısı böylece 56 olacak. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi de burada ipe takılı olan 14 ilmeğimi şişime alacağım öncelikle. Şöyle açıyorum ipimi. Sırasıyla şişime takacağım şimdi burayı da. İlmekleri kaçırmadan dikkatli bir şekilde takalım ki sorun yaşamayalım. Dediğim gibi bu ilmekler şişte de bekleyebilirdi. Böyle şişe takmak, aktarmak zorunda da kalmazdık fakat ben bu şekilde daha kolayıma gidiyor. Evet, yine ipimi çekiyorum. Yine düğüm arkada kalsın diye şu ipimin ucunu da ana ipime bağlayayım. Şöyle. Yine bu ilmeklerimi de ters örmeye devam edeceğim hanımlar. Son 7 ilmeğim haroşaydı. Yine haroşamı düz olarak örüyorum. İlmeklerimizin hepsi böylece tek şişte toplandı. Şimdi geri dönüyorum. Bakın ön yüzdeyiz. Bu aşamada topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 24 ilmek ayırdım. Hemen yeri belli olsun diye şu ipimi şuradan takayım. 24 ilmeği sol tarafa ayırdık hanımlar. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Yine bu bölümde haroşalarımız 7 haroşamız haroşa olarak örülecek. 7 haroşamı yine düz olarak örüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu ipimin ucunda gizleyerek götüreyim. 16, 17, 18, şöyle 19, şu 20. ilmeğim, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm.
24. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Zaten buraya da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmeğimizi örerken kesim yaptık. Topuğumuz için orta kısmı baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Bu kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Bunları düz örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeğimizi örerken kesimimizi yapacağız. Bakın 7 ilmeğimi ördüm. Sayarak gidiyorum devamında. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24.'ye gelince öndeki ikisini kesiyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 1 ilmek eksildi, 6 ilmek kaldı. Kesimimizi yaptık. Tekrar geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği örüp 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Patiğimin topuğunu işaretli yere kadar bu şekilde ördüm geldim. Hanımlar ilk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra bu sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde yapıyoruz hanımlar. 5 şiş patiklerimde uyguladığım topuk kesim yöntemini yine bu 2 şiş modelimde de uyguladım. Çok da yakıştı. Ayrıca her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Sağ patiğinki sağ, sol patiğinki sol tarafta gibi bir ayrım yok. Zaten gizli kesim olduğu için kesim yeri belli belirsiz oluyor. Bu şekilde ilmeklerimizi kesiyoruz. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. İlmeklerimi kestim geldim hanımlar. Son birer ilmeğim kaldı. Yine bu ilmeklerimi de sırasıyla şişim tığıma alıyorum. Şişlerim de boşa çıktı. Tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden toplayacağım. En son 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen önce ipimizin ucunu gizleyelim. Sonra birlikte topuğumuza da bakalım. Zaten patiğimizin iç bölümündeki ipleri örerken gizleme işlemini yapmıştım. İp üzerinden atlatarak işte hanımlar patiğimizin topuğu böyle. Gizli kesim gayet şık, güzel, temiz duruyor. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle. 5 şiş patikten görüntü itibariyle hiçbir farkı yok. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Bir de ayakta görelim modelimizi. 5 şiş patik bilmeyen ve 5 şiş seven hanımlar için bu tarz modeller gerçekten çok iyi fikir. Yani mutlaka deneyin hanımlar. Gördüğünüz gibi baştan sona 2 şiş ile yaptım. Hiçbir yerinde de dikiş kullanmadım. İğne, ip hiçbir yerinde yok. Baştan sona 2 şiş ile yaptık. İşte hanımlar modelimiz böyle. Manken ayaktaki duruşu da çok şık, çok güzel. Tabanımızı hemen göstermek istiyorum. Topuk kısmımız. Arkadan duruşta patiğimizin bu şekilde. Çok zarif, çok hoş oldu.
Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.